Kıymetli izleyicilerimiz, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın başı enflasyonla belada. Şimdi bakın, geride bıraktığımız Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre Almanya'da enflasyon %5,2 oranında arttı. 1992 yılından bugüne görülen en yüksek enflasyon oranı. Federal İstatistik Dairesi enflasyondaki patlamada enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin rol oynadığını ileri sürdü. Almanya'da enflasyon Ekim ayında da %4,5 artarak 1993 Ağustos'u kadar yükselmişti. Yani arkadaşlar yaklaşık 20 yıl önceki enflasyon rakamlarına şu anda Almanya ulaşmış vaziyette. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi enerji tüketimi, yakıt tüketimi deniliyor ama ben şu konunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki bu enerji fiyatlarının yükselmesinin de enflasyona ciddi anlamda etkisi var. Kış aylarındayız. İnsanlar daha fazla doğalgaz yakıyor, daha fazla enerji tüketiyor. Şimdi ama asıl problem şu arkadaşlar, bakın. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüsün hayatımıza girmesiyle beraber dünyada fırsatçılar türedi. Gıda ürünleri, tarım ürünleri, aklınıza gelebilecek her sektörde çok ciddi anlamda büyük bir vurguncu tayfası var. Hiçbir şekilde fiyatlarını arttırmaması gerekenler, sektörler bile görüyoruz ki fiyatlarını ciddi anlamda arttırmış durumda. Bu da halkın maalesef cebini yakmaya devam ediyor. Gıda ürünlerine baktığımızda geçen yıla göre gıda ürünleri Almanya'da en az %25 oranında artmış vaziyette. En az. Aldi'yi düşünün ya da diğer marketleri düşünün. Niye Aldi dedim? En ucuz marketlerden biriydi. Artık ucuz market kavramı yok arkadaşlar. Ucuzluk öldü. Öyle bir şey yok. Hani yeni dünya düzeni diyoruz ya, al sana yeni dünya düzeni. Şimdi bakın. Alınan maaşlar aynı, sosyal yardımlar aynı, fiyatlar artmaya devam ediyor. İşte kendileri söylüyorlar. Federal İstatistik Enstitüsü ne diyor? Enerji fiyatları arttı diyor. Elektriğe zam geldi, doğalgaza zam geldi. Bir de bunun üzerine gıda ürünlerine ciddi anlamda zam geldi. Ama devletlerin kasası, özellikle Almanya gibi dev bir ekonominin kasası ağzına kadar dolu olmasına rağmen görüyor ve gözlemliyoruz ki vatandaşına para vermekten ziyade nasıl yeni vergileri toplarızı düşünüyorlar. Almanya'da yeni hükümet kuruldu. Üzerinde mutabık oldukları, bu koalisyon ortaklarının mutabık olduğu tek bir konu var. O da yeni vergiler. Koronavirüs döneminde kaybetmiş oldukları vergileri senin maaşından, benim maaşımdan ya da çevrende bulunan insanların maaşından alacaklar. Enflasyonu düşürebilmek için kasayı daha da dolduracaklar. Üretimi arttırıyoruz diyecekler. Hadi bakalım yeni vergiler, pamuk eller cebe. Şimdi arkadaşlar, ben Avrupa'yı zaten anlamakta zorluk çekiyorum. Bir taraftan vatandaşına sosyal yardım adı altında para vereceksin. Bir taraftan da vergi olarak alacaksın. Şimdi sosyal yardım kime verilir? İhtiyaç sahiplerine. Sen bu ihtiyaç sahibinin almış olduğu maaştan, çalışırken almış olduğu maaştan daha fazla vergi alıyorsun. Bu vergileri düşürmek yerine şimdi daha da arttıracaksın. Diğer taraftan da sosyal yardım adı altında vatandaşa sözde yardım edeceksin. Şimdi sağ cebine koyduğunu sol cebinden alıyorsun. Belli, geçinemiyor. Geçinemediği için senden sosyal yardım alıyor. Faturasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Onun için sosyal yardıma geliyor. Şimdi emekliden daha fazla vergi alıyorsun. Çalışandan daha fazla vergi alıyorsun. Ama kasa ağzına kadar para dolu. Şimdi bu vatandaş da koşarak diyor ki ben geçinemiyorum diyor, sosyale gidiyor. Diyor ki bana para ver diyor. Şimdi bir tarafta böyle bir dengesizlik var. Bir tarafta da ortada enflasyon, fiyatlar var. Şimdi sosyal yardım aynı. Maaşlar aynı. Çarşıda, pazarda, markette yangın var fiyatlarda. Şimdi vatandaşın enflasyonu aslında bunların açıklamış olduğu %5,6 falan değil. 5,2 falan değil. Vatandaşın gerçek enflasyonu %25. Vatandaş almış olduğu parayla ne alıyor? Gıda ürünlerinden başka ne alıyor?
İşte kirasını ödüyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İşte varsa faturalarını ödüyor vesaire. Bu fiyatlar %20 arttı. Enflasyon hesabını siz yanlış yapıyorsunuz. Enflasyon hesabını yaparken işçinin, emeklinin yapmış olduğu harcama üzerinden yapacaksın. Son bir yıl içerisinde maaşınıza %25 zam geldi mi sizin? Almış olduğunuz sosyal yardımlar %25 arttı mı? Hayır, artmadı. Bu açıklamış oldukları %5,2 enflasyon rakamının halkın gerçek enflasyonuyla alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. %20 halkın enflasyonu daha fazla. Yani devletlerin açıklamış olduğu enflasyonla halkın gerçek enflasyonu bir değil. Aslında bunu siyasetçiler de biliyor, ülkeyi yönetenler de biliyor. Ama işlerine gelmiyor. Ortalamayı alıyoruz diyorlar. Bu enflasyon paketinin, sepetinin içerisine alakasız şeyler koyuyorlar. Seni, beni ilgilendirmeyen şeyleri getiriyorlar. Benim enflasyon paketinin içerisine, sepetin içerisine atıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de bir ara pimpon topu enflasyon sepetinin içerisine konuluyordu. Onun gibi bir şey Almanya'nın yaptığı da. Arkadaşlar, koronavirüs yeni bir dünya düzeni, maalesef büyük sıfırlama dedikleri bu olgu gerçekten hayata geçmiş vaziyette. İnsanların ekonomileri sıfırlandı, psikolojileri sıfırlandı. Maalesef daha da kötüye gidiyor. Omikron denilen yeni bir varyant türü, virüs türü maalesef hayatımıza girdi. Daha önceki virüslerden 32 kat daha etkili bir virüs. Ama görüyoruz ki bir taraftan da ekonomik sıkıntılar insanların belini bükmeye devam ediyor. Türkiye'de biliyorsunuz hemen hemen herkesin kredi kartı cebinde, bankaya borçlu. Şu anda Avrupa'nın gidişatı da bu yönde. Maalesef insanlar daha çok borçlanıyor. Borç bataklığının içerisine sürükleniyor. Ama siyasetçiler bunu görmek, duymak istemiyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen bunları da videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra bizleri Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıca sizlerden diğer bir ricam, lütfen kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Türkçe Haber'den gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.